Bize çocukken öğretilen ilk şey şudur: başın derde girerse polise git. Hastaneye güven, devlete sığın. Devletin karanlık eliyle işlenen işkencelerin, çığlıkların, unutulmuş mağdurların son nefeslerine ve adaletin geciktiği trajedilerin dünyasına demir parmaklıkların arkasına hoş geldiniz. Ölümün buz gibi nefesini ensenizde hissedeceksiniz. Suçlular her zaman sokaklarda başıboş çakal serseri tipler değildir. Üniformaların, beyaz önlüklerin ve makamların arkasında kendine dokunulmaz hisseden tipler yok mu? İşte onların egoları, yetkileriyle birleştiğinde en tehlikeli suçlular olurlar. Çünkü bu insanlar görünmez olduklarını sanır. Hesap vermeyeceklerine inanır ve verdikleri zararın sokaktaki bir serseriden çok daha derin, çok daha kalıcı olabileceğini asla fark edemezler. Yaşamları zorla, acımasızca ve santim santim sökülüp alınmış 4 korkunç veda senaryosundasınız. Şimdi videoyu bir saniye durdurun, derin bir nefes alıp aldığınız nefesi hissedin. Hala nefes alabiliyorken videoyu beğenin ve aldığınız nefesin kıymetini bilin. Çünkü her biriniz çok değerlisiniz. Laya Alemaconde, Sierra Leone'dan kaçıp Almanya'ya sığınmış yeni bir hayat arıyordu. Aralık 2004'te polis onun sattığından şüphelendiği için tutukladı. Ancak Alman polisinin davranışları biraz farklıydı. Saklamak için küçük paketlerini yuttuğunu düşünüyorlardı. Vücudundan doğal olarak atılmasını beklemek yerine polis zorla kusturmak için doktor çağırdı. Doktor, insan haklarını hiçe sayarak Lelay'ın burnundan midesine zorla 70 santim uzunluğunda bir tüp itti ve içine yakıcı, kusturucu bir sıvı pompaladı. Hepsi sadece delilleri ortaya çıkarmak içindi. Bir Alman polis karakolunun soğuk duvarları arasında zorla tutulduğunuzu ve birinin burnunuzdan midenize bir tüp itilirken yaşayacağınız acıyı hayal edin. Lelay Alemaconde'nin bedeni şüphesiyle, ruhu ise korkuyla doluydu. Burnunuzdan midenize doğru uzun bir tüp itiliyor. Sanki içinizden bir yılan geçiyor. Geri çekilmek istiyorsunuz ama başınız tutulmuş. Ardından kusmanızı sağlamak için içinize yakıcı bir sıvı dökülüyor. Sıvı önce boğazınızda, sonra midenizde derin sancılara sebep oluyor. Bu Sierra Leone'den gelen ve Almanya'da yaşayan bir sığınmacı olan Lelay Alemaconde'nin başına gelenlerdi. Laya'ya yapılan insanlık dışı bu işleme direniş gösteriyordu. Lelay'ın elleri kolları bağlanmıştı. Hareket edebilmesi için çok imkanı yoktu. Ama içgüdüleri ona bırakırsa öleceğini hissettiriyordu. Pes edemezdi. Lelay direniyor ama sürekli kusmunu yutuyordu. Bu direnme sırasında sıvı akciğerlerine dolmaya başlayınca nefes alması zorlaştı. Nefes almaya çalışıyordu ama her çabasına daha çok boğuluyordu. Yaşama sımsıkı tutunmaya çalışan bir adamdı. Ama devam ediyordu. Kusmunu yutması çok tehlikeliydi. Doktor bunu bilmesine rağmen durmadan devam ediyordu. İşlem defalarca tekrarlandı. Ciğerlerine hava değil, yakıcı bir sıvı dolmaya başladığında Lelay'ın dünyası kararıyordu. Kendi kusmuğunda boğulurken bile işlem durmadı. Bir süre sonra ağzından ve burnundan köpükler gelmeye başladı. Vücudu titreyerek yere yığıldı. Hastaneye götürülmeden önce sağlık görevlileri kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı. Kalbi tekrar atmaya başladı ancak gözlerini açamadı. Tekrar uyanamadı. Lelay hastaneye kaldırıldığında komaya girmişti. Beyni oksijensiz kalmıştı. Müdahaleler için çok geçti. Lelay devlet gözetiminde doktor eliyle boğulmuştu. Yaklaşık 10 gün sonra hayatını kaybetti. Doktor, resmi ölüm nedeninin serebral hipoksi olduğunu söyledi. Yani beyninin yeterince oksijen alamaması sonucu ciddi şekilde hasar görmesi. Kendi bedeni ona mezar oldu. Ölümü yavaş ve acımasızdı. Lelay o gün susturuldu ama gerçeğin sesi kısılamadı. Onun ölümü daha büyük bir sorunu ortaya çıkardı. Korkunç olan ne biliyor musunuz? Bu tek bir ölüm değildi. Aynı şehirde polis 1991-2004 arasında 1000'in üzerinde zorla kusturma vakası kayda geçirmişti. 1000'den fazla kişi bu şekilde işkence görmüştü. Ayrıca 2001'de Hamburg'da benzer bir ölüm daha yaşanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2006'da bu uygulamanın işkence olduğuna karar verdi ve Lelay için adalet çok geç de olsa gelmişti. İşlemi yapan doktora ise Lelay'ın ailesine 20.000 euro tazminat ödemesi emredildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayrıca bu videonun hazırlanmasının ne kadar zor olduğunu biliyor ve yeni çıkardığı yasada videoyu durdurup hemen abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi söylüyor. Avrupa'dan Afganistan'ın dağlarına, tozlu topraklarına, savaşın gölgesine gidelim. Abdülvali 28 yaşında Afgan, kendi halinde bir çiftçiydi. Çiftçi olmasına rağmen çok ağır suçlarla suçlanıyordu. Bir Amerikan üssüne gerçekleştirilen roket saldırısını onun yaptığı düşünülüyordu. Ancak Abdülvali kendisine atılan bu iftirayı temizlemek istediği için bölge valisi Said Akbar ile iletişime geçti. Abdülvali, Said Akbar'ın sözlerini güvence olarak görüp sistemin işleyişine o kadar güveniyordu ki Akbar'ın ona teslim olmasını tavsiye etmesi üzerine masumiyetini kanıtlamak için ABD üssüne 21 Haziran 2003'te kendi rızasıyla yürüyerek gitti ama kendi celladını
uğruna yürüdüğünü bilmiyordu. Üste gerçekleşen roket saldırısıyla hiçbir ilgisi olmadığını göstermek istiyor ve iddiaları çürütmek için tüm suçlamaları reddediyordu. Ancak adalet kolay tecelli etmez. 82. Hava İndirme Tümeni'nden David Passero adında eski bir ordu komandosu sorgulamayı üstlenmiş ve adını temize çıkarmak yerine gözaltında işkence ederek onu öldürmüştü. Abdülvali 3 gün boyunca tutuklu kaldı. 3 gün ona 3 ay gibi zor geçti. Bu 3 gün içerisinde bazen acı o kadar büyüdü ki ölümden korkmak yerine onu istemeye başladı. Abdülvali içinden ölümü arzuluyordu. Üstteki askerler Passero'nun çok katı emirler verdiğini söylüyordu. Abdülvali'nin uyumasına, yemek yemesine ve su ihtiyacını karşılamasına neredeyse hiç izin verilmiyordu. Passero 2 gün boyunca dinlene dinlene ona fiziksel şiddet uyguluyordu. Askere gidenler iyi bilirler. Askerdeki botları giyerken bile ayaklarımızda botun sertliğinden yaralar oluşur. Passero ağır askeri botlarıyla Abdülvali'nin kasık bölgesine öyle sert tekmeler atıyordu ki valinin vücudu yerden yükseliyordu. Tanıklara göre Passero onu yere fırlatıyor, kollarına ve bacaklarına ağır bir el feneriyle vuruyor, hatta el fenerini karnına bastırıyordu. Passero elindeki ağır kemeri bir silah gibi kullanarak Abdül'ün leğen kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Her tekme, her darbe Abdül'ü yaşamdan biraz daha kopardı. İkinci gece bittiğinde Abdül artık ailesini, evini ve özgürlüğünü düşünmüyordu. Leğen kemiğinin kırılmasıyla idrar yapamaz hale gelmişti. İdrarını yapamadığı için kemiğin kırılmasından daha şiddetli acıları vücudunun içinde hissediyordu. Hissettiği acı dayanılmazdı. Vali artık merhamet dilenmiyordu. Yaşamaktan korkmaya başlamıştı. Son nefesini verip bu cehennemden kurtulmak istiyordu. Ne kadar çok dayanabilirse o kadar çok işkence göreceğinden yaşamak istemiyordu. Öldürülmek için yalvarıyordu. Askerler onun "öldürün beni" diye yalvarmasını verdikleri ifadelerine eklemişlerdi. Ama son sözlerinin "ölüyorum" diye mutlu bir ses tonuyla bağırdığı kısım ifadenin en can alıcı kısmıydı. Passero Abdül'ün bedenini 3 gün boyunca sistematik bir şekilde parçaladı. 4. gün ise karanlık Abdül'ün bedenini kucaklayıp götürdü. Abdülvali'nin kalbi durmuştu. Önce ölüm nedeni kalp krizi olarak bildirildi. Ancak daha sonra elde edilen kanıtlar gerçek nedenin ağır dayak olduğunu, yani dövülerek öldürüldüğünü ortaya koydu. Ama insanlığa sığmayan ise Passero'nun cinayetten değil, basit bir darptan yargılanmasıydı. Passero, 11 Eylül sonrası ilk hüküm giyen CIA bağlantılı kişiydi. Başta savcılar onu onlarca yıl hapse girebileceği çok ciddi suçlarla itham ettiler. Ancak sonunda sadece ağır yaralanmaya sebep olan bir darp suçundan suçlu bulundu. Sorumlu kişi onlarca yıl hapiste yargılanabilecekken aldığı ceza yalnızca 8 yıl 4 ay oldu ve bu ceza daha sonra 6 yıl 8 aya kadar indirildi. Abdülvali'ye sahip çıkan kimse yoktu. Eğer olsaydı ve onu topraktan çıkarıp otopsi yaptırabilseydi o zaman Passero cinayet suçundan yargılanabilirdi. Darren Rainey şizofreni hastasıydı ve cezası sadece 2 yıldı. Ancak gardiyanlar için bu süre ona cehennemi yaşatmak için yeterliydi. Darren Rainey. Florida'daki modern bir hapishanenin duşunda Darren Rainey'e yaşatılanlar kanınızı donduracak. Duştaki su, Rainey'in kemiklerini derisinden ayırmak için akıyordu. Şizofreni hastası olan 50 yaşındaki Rainey, Florida'daki Dade İslah Kurumu'nda tutuluyordu ve bulundurmaktan aldığı 2 yıllık cezayı çekmekteydi. Bir gece akli dengesini kaybetti ve hücre duvarlarına dışkısını sürmeye başladı. Durumu fark eden gardiyanlar onu hapishanenin psikiyatri bölümündeki özel bir duşa götürdü. Bu duşun boruları özelleştirilmişti. İçerideki mahkumlar suyun sıcaklığını kontrol edemiyordu. Hücresini kirlettiği gerekçesiyle onu bu özel duşa kilitlediler. Su sıcaklığı 71 dereceye kadar çıkıyordu. Rainey dışarı çıkarılmak için yalvarıyordu. Ancak 2 saat boyunca o kaynar suyun altında kilitli kaldığı raporlara yazılmıştı. Canlı kaynar su altında infaz ediliyordu. Gardiyanlar olaydan zevk almak için yavaş yavaş suyun sıcaklığını arttırıp Rainey'i izliyorlardı. Başta Rainey pisliğinden arındırılmak için normal bir duş aldığını düşünüyordu. Suyun sıcaklığı yükselmeye başlayıp da yanılamayacak hale gelmeye başladığında küçücük kabinin köşelerine doğru kendini yapıştırıyordu ama işe yaramıyordu. Kabin o kadar küçüktü ki nereye kaçarsa kaçsın tüm su üzerine gelmeye devam ediyordu. Tüm gücüyle kapıyı yumrukluyordu. Ayaklarını kullanacak alanı yoktu. Sadece elleriyle canını kurtarmaya çalışıyordu. Karın bölgesi kıpkırmızı bir hal almış ve canı her noktadan yanıyordu. Yüzünü elleriyle kapatıyor ancak ellerinin yanmasına engel olamıyordu. Elleri, kulakları ve karın bölgesi inanılmaz derecede acı ile yanıyordu. Suyun derecesi yükselmeye devam ederken acıyı vücudunun her noktasında hissetmeye başladı. Bilincini kaybediyordu. Ellerinin acısını artık dayanamayınca suya sırtını döndü ve sırtına o ana kadar pek su değmemişken bir anda temas eden kaynar su derisini anında kaldırdı. Acıyla tüm gücüyle bir çığlık attı. Bir anda sırtında hissettiği
sıcaklık dengesini de bozup yere düştü. Ve düştüğü yerden tekrar kalkamadı. Acıdan baygınlık geçirmişti. Tare'nin çığlıkları duvarlarda yankılandı ama kimse kapıyı açmadı. Çığlıklarını kimse duymuyordu. Daha doğrusu bundan keyif alıyorlardı. Gardiyanlar 2 saat sonra içeri girip kapıyı açtığında Rainey sırt üstü yatıyordu ve cansız bedeni yerde hareketsiz şekildeydi. Darren artık acı hissetmiyordu. Ruhu çoktan o cehennemden kaçmıştı. Geriye sadece dokunulduğunda dökülen bir beden kalmıştı. Derisi sıcaktan eriyip dökülmüştü. Vücudu derisinin 2. ve 3. derece yanıklarla kaplandığı yanık lekeleriyle doluydu. Vücudunun %30'undan fazlası ağır bir şekilde yanmıştı ya da kavrulmuştu. Siz nasıl hayal ederseniz. Derisi o kadar yanmıştı ki sağlık görevlileri dokunduğunda vücudundan soyuluyordu. Adli tıp incelemesinde ellerinde yanık izlerinin yanı sıra kapıyı yumruklamaktan morluklar, hatta bazı parmaklarında kırıklar olduğu görüldü. Tüm bu şok edici detaylara rağmen hesap verme süreci çok yavaş ilerledi. Yetkililer 2 yıl boyunca ölümüne dair net bir açıklama yapamadı. Hatta görevde olan 2 gardiyan terfi bile aldı. Olayın üzerine örtmeye çalıştılar. Diğer mahkumlar Rainey'in bu cezayı çeken ilk kişi olmadığını söyledi. Psikiyatri biriminde en az 8 kişi daha aynı duşa zorlanmıştı. Ancak Miami Herald'ın olayı kamuoyuna yansıması ve medyanın baskısıyla insan hakları örgütleri hesap sorunca bir soruşturma başlatıldı. Hapishanenin müdürü görevden alındı fakat hiç kimse hakkında ceza davası açılmadı. 2016'da adli tabip Rainey'in ölümünü kaza olarak nitelendirdi. Sebep olarak kapalı alanda kalma, sağlık sorunları ve zihinsel hastalığını gösterdi. Onun kaynar suyun altında hapsedilmiş olduğu gerçeği göz ardı edildi. Ailesi kurum aleyhine dava açtı ve sonunda $4,5 milyon bir tazminatı kazandılar. Rainey'in ailesi yıllar sonra tazminat kazansa da o gardiyanlar hiçbir zaman cinayetle yargılanmadı. 2026 herkese huzur, sağlık, mutluluk getirsin. Benim 2026 hedefim hayatta kalmak, hapse düşmemek. Bu yolculukta yanımda olmak, yeni veda senaryolarından haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve abone olmayı unutmayın. Dilavar. Sadece evine ekmek götürmeye çalışan genç bir Afgan taksi şoförüydü. Bu videoda yer verdiğimiz ikinci Afgan. Afganistan'ın şu anki durumlara nasıl geldiği hakkında yakın tarih için detaylı araştırmalar yapmıştım. Ama bu durumlara gelmesinin asıl sebebi neydi? Gerçekten neden bu kadar hem kendi insanlarına hem diğer ülkelerin düşmanı olduklarını anlamış değilim. Yorumlarda bu konu hakkında düşüncelerinizi yazın. Tek tek cevap vereceğim. Çünkü ben de merak ediyorum. Dilaver yanlış zamanda yanlış yolcuları alan genç bir Afgan taksi şoförüydü. Aracına 3 adam almıştı. Bu adamları evlerine götürürken yol üzerinde bir Afgan milis grubu arabasına aynı gün daha önce saldırıya uğramış bir ABD üssünün yakınındaki kontrol noktasında durdurdu. Aracın içinde kırık bir telsiz ve bir elektrik stabilizatörü buldular. Gerçek bir kanıt olmamasına rağmen Dilaver ve yolcularını Amerikalı askerlere teslim ettiler. Bu onun için sonun başlangıcı oldu. Bagram Hava Üssü'nün gözaltı merkezinde Amerikalı askerler tarafından sorgulanan Dilaver'a öyle işkenceler yapıldı ki yürüyemeyecek hale gelmişti. Amerikan askerleri bacak kaslarını yok etmeye yönelik vuruşlarla Dilaver'i günlerce dövdü. Peroneal strikes adı verilen özel bir teknikle dizlerinin üzerine 100'den fazla kez sırf acı vermek amacıyla vuruldu. Dizlerinin üzerine yapılan o vuruşlar dayanılmaz acılar hissettiriyordu. Doktorlar eğer hayatta kalmış olsa bile bacaklarının kesilmesi gerekeceğini, kaslarının hamura döndüğünü söylediler. Gardiyanlar bileklerini hücresinin tabanına zincirliyor, onu uzun süreler boyunca asılı bırakıyor, omuzlarının yerinden çıkmasına sebep oluyordu. Asılı kaldığınız ilk anlarda bu size işkence gibi hissettirmez. Kollarınızdaki güç vücudunuzu bir süre taşır ama bu süre uzadıkça vücudunuzun ağırlığı size binlerce kiloymuş gibi gelmeye başlar. Bileklerinizin bağlı oldukları noktadaki zincirler önce derinizin içine girmesine, sonra etinizi parçalamasına, en sonunda kemiklerinize kadar aşındırıp bileklerinizin kopmasına sebep olur. Dilaver'ın uyumasına izin verilmiyordu. Özellikle kasık bölgesine tekmeler atılıp ezerek işkenceler yapılıyordu. Hem fiziksel hem psikolojik şiddete uğruyordu. Askerler onun çıplak ayaklarına basıyor, göğsünü masalara çarpıyordu. Duvardan duvara itiyorlardı. İsteseler çok daha sert davranabilirlerdi ama amaçları psikolojisini darmadağın edip onun aklını kaybetmesini ve aşağılanmasını sağlamaktı. Öldüğünde Dilaver zaten 4 günün büyük bir kısmını tavana zincirli halde geçirmişti. Gardiyanlar onu diz çöktürmeye çalıştığında tekrar dövülmekten bacakları artık bükülmüyordu. Sorgu bitince doktora götürüleceği söylenmişti. Ama bunun yerine tekrar hücresine sürüklendi ve yeniden asıldı. Birkaç saat sonra nihayet bir sağlık görevlisi onu kontrol etmeye geldiğinde bedeninin morarmaya başlayıp çoktan soğuduğunu gördüler. İşkencelerin sonucunda sorgu odasına can vermişti. Dilaver'ın yaşadığı acılardan daha kötüsü, Amerikan sorgucularının çoğu Dilaver'ın masum olduğuna inandıklarını, hatta bazıları bildiklerini itiraf etmesiydi. Hiç işlemediği bir suçun cezasını canıyla ödemişti. Dilaver ile yolculuk yapan diğer 3 yolcu Guantanamo'ya gönderildi ve yıllar sonra tamamen masum olduklarını belirten mektuplarla serbest bırakıldı. Dilaver'ın ölümünün gerçekleri gizli kalamadı. Sızdırılan bir ölüm belgesi onun hastalıktan değil, kötü muameleden öldüğünü kanıtladı. Askeri yetkililerin ilk iddialarının aksine onun hikayesi
hikayesi daha sonra Oscar ödüllü belgesel Taxi to Dark Side'ın ortaya koydukları sayesinde geniş kitlelere ulaştı ve Bagram'da yaşanan korkunç işkenceleri gözler önüne serdi. Bazı askerler soruşturuldu ancak yine de sorumlulara yönelik cezalar hafif kaldı. Doğrudan işkence yapanlara birkaç yıl hapis cezası, görmesine rağmen sessiz kalıp suça ortak olanlara rütbe düşürme cezası, sadece duyup saklayanlara ise kınama cezası verildi. Dilavar'ın hikayesi Oscar ödüllü bir belgesele konu oldu ama ne karısına ne bebeğine bir daha asla dönemedi. Bebeği babasını asla göremedi. Lelay Abdül Daren Dilavar bir zamanlar nefes alan, hayalleri olan insanlardı. Onların hikayesi bitti, son nefeslerini verip hayata veda ettiler. Artık ne acı hissediyorlar ne de korku. Her biri farklı coğrafyadan, farklı kültürden insanlardı. Ama ortak noktaları yetkili kişi veya kurumların güçlerini kötüye kullanarak onların canını aldığıydı. Ölümün soğuk yüzünü görmezden gelemeyecek herkesi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Ben hiç durmadan bu şekilde dünyanın karanlık köşelerine ışık tutmaya devam edeceğim. Benim veda senaryom bu kanalda videolaştırılıncaya kadar hayatta kalın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.